Merhabalar Derin Üniversite sakinleri, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz Bridgerton minnoş grubum, ailem. Hepiniz hoş geldiniz. Aşırı mutluyum bu videoyu çekeceğimiz için. Çünkü dünden beri sadece Bridgerton düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Part 1'in, Bridgerton 4. sezon Part 1'in videosunu çekmiştim zaten. Onu yukarıya bir yere bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz Part 1 incelemesini. Şimdi Part 2 ve genel olarak 4. sezon değerlendirmesi yapacağız. Önümde de notlarım var. Heyecanlıyım, mutluyum. Çünkü ben dünden beri, diziyi bitirdiğimden beri Bridgerton düşünüyorum ve Instagram'da da paylaştım ama şunu söyleyerek bu videoya başlamak istiyorum. Bu sezon, 4. sezon benim galiba, ben Bridgerton'ın bütün sezonlarını çok severek izledim. Ama 4. sezon benim ilk defa ağladığım bir sezon oldu. Çünkü birçok aslında şey gördüm. Variety'de falan böyle yorum gördüm. En az politik sezondu falan gibi. Ama bence Bridgerton'ın en politik sezonuydu. Yani en politik altyapısı güçlü sezonuydu. Ben çok etkilendim. Ben o toplum adı altında geçen yargılar, ön yargılar, toplumun sana oluşturduğu baskılar falan, yani bana inanılmaz geçti. Çok da duygusal bir dönemdeyim sanırım, o yüzden de olabilir. Ama ben ilk defa kendimi böyle hiç farkında olmadan ağlarken buldum. Özellikle Bridgerton'ın bu 4. sezonda Benedick'in Francesca'ya olan o sahnesinde, hani toplum onur diye ben nelerden vazgeçtim, kardeşime bunu layık görmenize izin veremem diye patladığı bir sahne var. O sahnede harbiden ağladım. Yani böyle, ve ağladığımın farkına bile varmadım. Birinci partı konuşmuştuk ve o partta da size söylemiştim. Ben Shonda Rhimes evrenini çok seviyorum. Shonda Rhimes'ın yaptığı bütün diziler, bütün o pembe dizi olarak geçen işte Grey's Anatomy'den buraya kadar, yani How to Get Away with a Murder. Bunu birinci partta da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Ben Shonda Rhimes'i çok seviyorum. O yüzden benden aşırı objektif bir yorum beklemeyin. Sevmediğim kısımlar var mı? Var. Kitaptan uyarlanırken sevmediğim kısımlar var. Onlara da değineceğim. Genel olarak yorumlara baktığımda da şunu fark ettim. Kitaba sadık sezon diye aslında ikiye ayrılmış bir tık fandom. Bir kitaba en sadık sezon diyenler var. İki de böyle söyleyenler de var. Bir tık bazı değişen yerlerden çok az değişimler var ama o değişimler biraz kritik yerlerde kitaptan diziye çekerken. O tarafları sevmeyenler de var. Ben aslında iki tarafa da hak veriyorum. Okuduğum yerlerden de bahsedeceğim. Birkaç belki hani bu okuduğum, gördüğüm, izlediğim arka plan bilgilerinden de bahsedeceğim. İlk olarak şeyden başlamak istiyorum. Dünden beri çok fazla şunu görüyorum. İnsanların en yakındığı şey çok fazla yan karakter izlemek olmuş. Benim gibi Shonda Rhimes evrenini seviyorsanız bundan da çok yakınlığınızı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü benim Shonda Rhimes evrenini, yani Shonda Rhimes dediğim, işte bu dediğim dizileri sevmemin nedeni ve Bridgerton sevmemin nedeni ana çift sadece vermiyor olması. Yani her karakterin birbirleriyle iletişimi, ilişkisi, diyaloğu oluyor olması bana o evreni, o Bridgerton evrenini mesela aşırı gerçekçi kılıyor. Ben de o evrenden biriymiş gibi hissediyorum. Herkesi tanımak benim çok hoşuma gidiyor ve benim daha fazla sanki orada yaşıyormuş hissini bana veriyor. Ben bu durumu çok seviyorum. Yani herkes herkese konuşuyor. Mesela Eloise'in Sophie ile sahnesi var. Sophie'nin yani çok fazla eski lead karakterlerle, eski lead, yani bir önceki sezonun lead kadın karakteriyle yeni sezonun lead kadın karakteri arasında aslında çok fazla olmaz Bridgerton'da. Diyalog olmaz ki bu benim en rahatsız olduğum diyeceğim. En çok istediğim şeydir. Şöyle mesela atıyorum, bir önceki sezonun lead kadın karakteri Penelope'ydi değil mi? Bu sezonunki de Sophie'di. Keşke dedim ki Sophie ve Penelope arasında bir iletişim olsaydı. Ya da Sophie ve en çok istediğim oydu Kate arasında olmasıydı. Çünkü Kate ve Sophie'yi ben birbirleriyle kadın olarak da, toplumdaki yargılar olarak da birbirlerine çok yakınlaştırdığım iki karakterdi. Benim bu sezonla ilgili beğenmediğim noktalardan en fazlası da o aslında. Anthony ve Kate'in kullanımı. Yani Kate'i sadece çok az yerde görüyoruz ama keşke o az yerlerden biri Sophie ile diyaloğu olsaydı. Ben çok isterdim. Çünkü ikisi de tek bir ebeveynle büyümüş. İkisi de toplumun yargılarında farklı bir yere konumlandırılıyor ve o yargılarda çok daha dezavantajlı bir yerdeler ve
çoğu zaten kadın karakter maalesef ki toplumun bastırdığı karakterler. Çok gerçek dünyayla da bağ kurabileceğimiz bir yer. Ama Kate ve Sophie'nin karakterleri ve hikayeleri bana çok benzer geldi. Keşke onların bir sahnesini izleseydik dedim. Ve çoğu işte bu hani çok fazla yan karakter izliyoruz eleştirisini de ben çok fazla doğru bulmuyorum açıkçası. Benim görüşümde ben çok sevdiğim bir şey bu. Hatta bu dizide ana karakteri izlemeyi, ana çifti izlemeyi sevmemin nedeni o ana çiftin o evrende oluşturdukları sadece bir part. Kitaba en sadık sezon denilen sezon eleştirisine aslında bir noktadan çok değil. Özellikle zaman atlaması durumundan. Kitapta çünkü balo sahnesinden bayağı 2 yıl kadar bir süre sonrasında Sophie ile Bridgerton diyorum Benedict tanışıyor. Yani aslında çok daha uzun bir süreye yayılmış bir hikaye var. Ve böyle yıllarca dediğim yani 1-2 yıl boyunca, 1 yıl 2 yıl boyunca falan Benedict o gümüş elbiseli kadını arıyor. Daha büyük bir arama, daha uzun bir arama süreci var. Tabii ki dizide de bunu hızlı böyle göstermişler ama zaman atlamasını o kadar göstermemişler. Keşke zaman atlamasını da görseydik ki Benedict'in üzerinde hani bu gümüş elbiseli kadının Benedict'in üzerindeki etkisi daha bence iyi bir şekilde seyirciye geçerdi. Korunan şeyler, kitaba en sadık olan şeyler: bir, Cinderella hikayesinin modernizasyonu. 2, işte Sophie ve Benedict arasındaki sınıf karmaşası. 3 de zaten burada söyledim, yazmışım, maskeli balo. Evet, bunlar zaten kitabın da ana hatlarını oluşturan olaylar. Bunların hepsi sabit bırakılmış. Bu zaten olması gereken bir şeydi bence. Bir partta anlattım ve birinci partta daha çok metres meselesini konuşmuştuk. Bu ikinci partta benim en çok hoşuma giden şey açıkçası şuydu. Bu metres kısmını Benedict ve yani şöyle, bu metresin bir kadına böyle davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu, hangi dönemde olursa olsun, bir kadın ya da erkek fark etmeksizin, bir insanı gizleme isteğinin hiçbir insana uygun ve onu iyi hissettirecek bir şey olmadığını Benedict'in tekrar başka bir erkek karakterden duyuyor olması benim çok hoşuma gitti. Başka bir kadın karakterdense, hatta bir erkek karakterden duymak çok daha eşitlikçi, çok daha vurucu olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bu problemin şöyle metresim ol kavramının çok üstünde durulmadan çok yanlış bir şey olduğunu Benedict'in kendi ağzından Sophie ile konuşmasında da görüyoruz zaten. İkinci partın direkt ilk bölümünde. Burada en rahatsız olduğum şeylerden başka bir şey. Ben bu arada öleceğim diye geldim ama rahatsız olduklarımdan başlıyorum. Çünkü rahatsız olduğum şeyler bile benim, yani sinirlenemiyorum bu diziye. Gerçekten bu dizinin amacı, bana seyirciye vermek istediği amaç bana çok tatlı, çok olması gereken, çok güzel ve soft geliyor. O yüzden de eleştirirken bile mutlu oluyorum açıkçası. Şimdi benim problemim şurada başlıyor. Kitapta hatırladığım kadarıyla kronoloji bir tık farklıydı. Hatta bunu birinci parttaki videomda da anlatmıştım. Kitapta Sophie'nin metresim ol lafından sonra çok uzun bir süre Sophie'nin çizdiği bir çizgiyi görüyorduk. Duruş, inanılmaz sert bir duruş görüyorduk. Gerçekten izin vermeyen o konuma, o teklife dahi izin vermeyecek daha sert bir konumdaydı Sophie. Dizide bir tık tabii bunu yumuşatmışlar. Kadının, yani şöyle bir şey yapmak istemişler bence. Ben çok iyi niyetli bulduğum bir dizi olduğu için hep iyi niyete kaydırıyorum. Belki sizin için öyle değildir. Aşağıda yorumlarda paylaşırsınız ama şöyle bir şey yapmışlar. İlk I love you sahnesinden sonra, Benedict'in sevdiğini itiraf ettiği sahneden sonra, ki bu hemen zaten metresim oldan sonraki bölüm oluyor, sevişme sahnesi görüyoruz ve Sophie'nin normalde Sophie kronolojik kitapta çok daha uzun bir süre bu metresim ol lafını kaldıramayıp gururunu ve bir kadın olarak oraya indirgenmenin ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok daha uzun bir süre okuyucuya veriyor kitapta. Dizi bunu bir tık kısa vermiş ve bu benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü benim rahatsız olduğum şey biraz şurada. Benedict'in aristokrat bir aileden gelen beyaz bir adamın, aslında kalıplarla baktığımda, maalesef ki toplumda avantajlı konumdaki bir erkekle bir kadın arasında duygusal eşitlik sağlanmadan fiziksel bir eşitliğe gitmişler ve bu beni bir tık rahatsız etti. Çünkü evet, bir kadının mesela şuradaki amacı anlıyorum. İlla bir kadın hep gururuyla hareket etmek zorunda ya da hep böyle
dimdik ve duygularına kapılmamak zorunda eğer güçlü kadınsa, böyle olmak zorunda algısını bir tık yıkmaya çalışmışlar Sophie üzerinden. Ben mesela Betap sahnesine o sondaki her şey hallolduktan sonraki sahneyi çok daha beğendim mesela. Ama burada bir tık işte o I love you demenin bir kadın açısından sonradan tabii bunu gösteriyorlar. Sophie'nin yani kafasındaki gelgitlerini o sevişme sonrasında gösteriyorlar. Ama ben açıkçası o sevişmenin bir tık daha geç olmasını, Sophie'nin I love you yani kitapta çünkü daha geç oluyor. Betap sahnesinden hatta sonra oluyor. Yani Betap sahnesinde oluyor ve her şey daha çözüldükten sonra oluyor diye hatırlıyorum. Belki çok yanlış hatırlıyorum bu arada. Bu arada çok önceden okuduğum bir kitaptı ve yanlış hatırlıyor olabilirim. Bunun altını çiziyorum. Aşağı doğrusunu yazarsanız, daha Bridgerton kitap fanları aşağı yazarsınız. Ama kitapta öyle değilse dahi ben öyle olmasını isterdim açıkçası. Yani ben biraz daha geç olmasını isterdim. Daha slow burn bir o yanış isterdim. Kitap sahnesi. Ve kitap sahnesiyle ilgili en beğendiğim şey Sophie'nin o çizgiyi çizen taraf olması. Yani tekrar risk almak istemiyorum deyip o kuralı koyan karakter olması. Kadın karakterin bunu yapıyor olması. Zaten işte böyle küçük küçük nüanslar bu dizinin bize amacının gerçekten iyi olduğunu bence anlatıyor. O yüzden de eleştiriler benim gözümde çok güzel, sohbet edelim, eleştirelim. Bu kıvamda kalıyor. Hiçbir zaman böyle of bu ne kadar kötü bir şey gibi olmuyor. Çünkü işte bu dediğim size birinci partta, yani birinci videoda anlattığım, daha çok ağırlıklı bahsettiğim female gaze olayı zaten dizinin gerçekten çok daha anlaşılır bir yerden, çok daha politik anlamda doğru bir yerden hikayeyi ele aldığını gösteriyor. Bu da zaten eleştirileri çok daha hafifletiyor bence. Sahnesinde şöyle bir şey olmuş. Saatlerce prodüksiyon saatlerce sürmüş. Bu yüzden de o sahne bir tık yani açısından, oyuncu açısından, yerin açısından da zorlayıcı bir sahneymiş ama onu zorlandırmamaya çok çalışmışlar. Yani onu zorlamamaya çok çalışmışlar. Ama tabii ki çok zor bir sahneymiş arka planda. Yani hani çok uzun süre suyun içerisinde kalmaları gereken, sürekli bir intimacy koordinatörle çalışıyorlar zaten Bridgerton'da, yakınlık koordinatörü. Onlarla çalışmaları gereken bir sahne. Çok intim bir sahne. Tabii ki zor olmuştur. Herkes için bu arada. Hem kadın hem erkek karakter için. Gelelim Violet. Birinci videoda size öve öve bitiremedim Violet'i. Tekrar övmeye geldim. Çok net söylüyorum. Sezonun hatta 4 sezon boyunca en sevdiğim karakter Violet oldu ve en duygulandığım, ağladığım karakter de Violet oldu. Bak gene gözlerim doldu. Çünkü ya inanılmaz bir kadın ve inanılmaz bir anne. Yani ay çok duygulandım. Çok iyi bir anne deyince çok duygulanıyorum. Saçmalama. Şimdi Violet'in annelikten, bu ilk partta size anlattığım o annelikten, o sanki toplumun o yarattığı aseksüel bir kadın imajından çıkıp tekrar cinselliğini keşfetmesi, tekrar kendi içindeki tutkuyu keşfetmesi, sevgiyi, sevilme ihtiyacını kabullenmesi ve o toplumun işte ona oluşturduğu rolden çıkması. Ve çoğu insan şunu şöyle eleştirmiş, ben tam tersi yönde görüyorum. Şöyle demişler, bu demişler dediğim Twitter'da X'te çok gördüğüm bir şey. Bu aks yazıldı o zaman, hiçbir yere bağlanmadı. Açıkçası ben işte bunu çok güzel buluyorum. Çünkü neden? Bir kadın, evli olan bir kadın, eşini yıllar önce kaybetmiş bir kadın tekrar tutkuyu keşfedebilir içindeki. Tekrar sevilme arzusunu keşfedebilir. Ama bunu alıp da tekrar evlenmek gibi gene toplumun ona dayattığı kurallara bu isteklerini, bu duygularını bunlara hapsetmek zorunda da değil. Hayatını istediği şekilde yaşamak, duygularını istediği şekilde yaşamak. Çünkü kimseye bir zararı yok. Bu her insanın, her kadının hakkıdır bence. Ve Violet üzerinden bize bunu vermiş olmaları. Yani ne kadar tekrar bir tutku yaşamaya başlaması, tekrar sevmesi, tekrar bir cinsellik yaşaması ama bunu evlenmekle sonlandırmamaları da bence işte gerçekten vurucu ve hani çoğu insanın neden yazıldı ki o zaman bu ark dediğimiz o toplumun yargısını çok güzel
ekarte eden bir son olmuş. Ki devamını zaten ileriki sezonlarda da göreceğiz. Belki de devam ettirecekler. Belki sonlandıracaklar. Başka bir karakterle Violet yazacaklar. Ama ben Violet'in aksını bu sezon boyunca çok beğendim. Female gaze'e geldiğimizde zaten ben bir önceki videoda female gaze'i daha fazla açıklamıştım size. O videodan izleyebilirsiniz. Bu partta da tabii ki devam ediyor. İşte tek rahatsız olduğum şey bu slow burn aşkın, Sophie ve Benedict arasındaki slow burn'ün bir tık daha kitapta daha uzun hatırlıyor olmam. Dizide çok daha hızlı işlemiş olmaları ki 8 bölümü, her bir bölüm birer saat. Bir tık daha onların o slow burn aşkını görebilirdik gibi geliyor bana. Evet, geliyoruz Francesca'ya, en tartışılan, en eleştirilen, başından beri, yani geçen sezondan beri en çok eleştirilen karakter. Biliyorsunuz ki çünkü love interest'i, yani ilişki dinamiği Francesca'nın baştan itibaren tamamen değiştirildi. Daha queer bir karakter yaratılmak istendi yazarlar tarafından. Zaten şey de demiş sanırsam, neydi, Brunel miydi? Bir tane dizinin şöyle bir şey söylüyor. Queer bir süreç yaşatıyoruz Francesca'ya. Ama John'a hissettiği şeyler de gerçek ve şey olmalı. Julia Quinn çünkü şöyle demiş. Evet, gender swap yapabilirsiniz. Michael'ı Michaela yapabilirsiniz ama John'la olan ilişkisini, Francesca'nın o aralarındaki bağı kesinlikle vermeniz gerekiyor. Böyle bir koşulla zaten Julia Quinn, kitabın yazarı, izin vermiş. Ama bence onu veremediler. Ve problem tam olarak burada başlıyor. Ben şey olarak düşünmüyorum. Francesca'yı gay yapmaları, lezbiyen yapmaları falan filan bunlar değil yani. Hani bu kadar sığ ve aptalca bir düşünceyle sevmemezlik değil. Ben Francesca'yı halen daha çok seviyorum. Ama işte bu saçma sapan eleştirileri de doğru bulmuyorum. Yani gender swap yaptı diye sevmiyorlar. Yani hani gibi hani sığ açıklamalar var. Sığ eleştiriler var. O eleştirileri doğru bulmuyorum. Benim birinci videoda da açıkladığım ve belirttiğim gibi benim Francesca'da ben başka karakterlere aslında bu gender swap yapabileceklerini düşünüyordum. Yani Eloise yapabilirler falan diyordum. Ama Francesca'ya bence yapmamalılar demiştim. Çünkü Francesca'nın da toplumdaki başka bir kadını temsil ediyordu. Başka bir kadın rolünü. O da şu, dul kalmış bir kadın. Bu Violet'le çok paralellik işleyen bir hikayeydi. Ve tekrar aşık olmak, tekrar o yaz süreci, tekrar aşık olmak, onun öncesinde bir yaz süreci yaşamak. Dul kalmış bir kadın imajının ne demek olduğunu toplumda göstermek gibi rolleri vardı Francesca'nın bu hikayede, yani Bridgerton evreninde. Ben o hikayenin bozulmasından dolayı rahatsızdım açıkçası. Yani çünkü halen daha ondan rahatsızım. John'la olan ilişkiye ben inanamadım. Ve bunun sebebi de bu sezon değil bence. Çünkü bu sezon daha fazla John'la olan ilişkisini, ona olan bağını vermek istemişler. Ama bundan bir önceki sezon, tanıştıkları sezonu da o hikayelere o kadar geçmedi ki bize. O gender değişimini vermeden önce tanışmalarını, ilişkilerini, duygularını görmemiz gerekiyordu. Ve bunun başka bir kitap, Francesca'nın kitabı ve Eloise'den sonraki kitap Francesca'nın kitabı. Orada daha ayrıntılı bir şekilde işliyorlar. Şimdi Francesca'yı alıp başka ana çiftin olduğu bir sezona hep Francesca'nın hikayesi arka hikaye gibi işleniyor. Bu benim hoşuma gitmedi. Çünkü arka hikaye gibi işlendiği için Francesca ve John'un ilişkisi de doğru düzgün detaylarla bize verilmedi. İzleyiciye verilmedi. Bu yüzden Francesca'nın John'a olan aşkı inandırıcı bana bence gelmedi. Ya da size de gelmediyse benim eleştirim bu konuda bu yüzden. Yani olarak zaten Francesca'ya lezbiyen imajı verilmedi. Bunu yazarlar da söylüyor. Daha çok şöyle söylüyor. Queer bir keşif süreci falan diye anlatıyorlar. Yaratıcı ekibin en çok söylediği şey işte bu sahte olmadığı John'la ilişkisinin, ama dizide bunu vermediler. Gerçekten özellikle hani zaten Francesca John'la bir cinsel doruğa ulaşamamasını çok gösterdiler. Ki bunu da şöyle açıklıyor yaratıcı ekip: bir kadının kendi cinselliğini keşfetmesi. Ama o zaman bu hikaye arkıyla birlikte hem gender swap'ı da verdiğinde bu sefer şunu düşünüyor izleyici. Şimdi Francesca kadınlara, cinsel yönelimi kadınlara yönelik olduğu için o zaman mı John'a fiziksel bir çekim yaşayamıyor? Yoksa kadınlara, erkeklere de var. Yani John'a da aşık, John'a da seviyor. Ama her kadın her sevdiği adamla ilk birlikteliğinde o doyumu
o doruk noktasını yaşamak zorunda değil. Her kadın cinselliği farklı yaşar hikayesini mi vermek istiyor? Şimdi sen hem gender swap yapıp hem de diğer hikaye bir kadının cinselliği keşfetmesini ve bunu sevdiği adamla da dahi olsa zorlanıyor olmasını vermek istiyorsan aynı anda bir tık kafa karışıklığı oluyor ve arkta verilen bir hikaye olduğu için çok detaylıca izleyiciye geçmiyor bu. Yani o yüzden bunu detaylı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle bence mesela bana şöyle verilseydi, çünkü şöyle bir hissiyat aldım. Bunu seyirci yani yaratıcı ekip şöyle diyor. Yani queer olduğu için John'la bir doruk noktasına ulaşmıyor gibi bir düşünceden yola çıkarak yapmadık biz bunu diyorlar. Hani yani John'la olan o sorununun sebebinin tamamen Francesca'nın hani bir kadın kendini sevdiği adamla da birlikte olurken cinselliğini zamanla keşfeder. Hani bu sevmek ya da sevmemekle ilgili bir şey değil. Biz oradan bunu anlatmak istedik diyor yaratıcı ekip. Bunu oradan anlatmak istemiş olabilirler ama öyle bir anlatım söz konusu bence dizide izleyiciye tam olarak geçmiyor. Keşke onu geçebilseydi ve bunun yani bir tık John gerçekten bir durak gibi dizide geçiyor. İşte bunun sebebi arka hikaye olarak bunu vermiş olmaları. Bir sezonu buna ayırmamış, arka hikaye olarak bunu vermiş olmaları. Bir de mesela şöyle olsaydı ben daha çok ikna olurdum gibime geliyor. Francesca karakteri bisexual bir karakter olsaydı hem John'la ilişkisi, John'a olan aşkı o zaman bana bir tık daha o zaman John hem bir de John'la tabii ki hikayesinin çok iyi bir şekilde işlenmiş olması gerekiyordu. Bir sezon buna ayırmış olmaları gerekiyordu. Bir sezonun arka yan çifti olarak değil, ana çift olarak John ve Francesca'ya bunu ayırmaları gerekiyordu. Gerçekten birbirlerine aşıklarını görseydik. Mesela ilk 5 bölüm, 4 bölüm John ve Francesca'nın aşkını izleseydik. İlla çok birbirleriyle büyük bir tutku yaşama. Zaten tutkunun eksik olduğu bir ilişkiydi aslında John ve Francesca'nın ilişkisi dizide. Biz eğer bunu daha sevgiyi, saygıyı görseydik, daha aralarındaki ilişki toplumun onlara dayattığı bir evlilik ama birbirlerine saygı duyuyorlar çerçevesinde olsaydı o zaman bir kadının cinselliği keşfetmesi gibi düşünüp o zaman yok Francesca sen evet bu yüzden hissetmiyorsun gibi onu anlayacağımız bir yerden çok daha tamamlanmış bir hikaye izlemiş olurduk. Çok daha mantıklı bir kompakt bir hikaye izleyebilmiş olurduk yani. Ama ya da mesela işte o zaman onu çok sevseydi, çok tutkulu bir aşk yaşasalardı ve bisexual bir karakter olsaydı, yani bu daha deminki söylediğim bisexual'a girmiyor, queer bir karakter olsaydı, yani şöyle kadınlara cinsel yönelimi olan bir kadın karakter olsaydı ve John'la ilişkisi arkadaşça olsaydı ve toplumun onlara dayattığı bir şey üzerinden ama birbirleriyle dost, hayat arkadaşı olmuş olduklarını görseydik mesela, o zaman da benim çok hoşuma giderdi. Bisexual bir karakter olup John'u da çok sevseydi, yasını izleseydik bölümlerce ve sonradan tekrar aşık oluşunu Michaela'yla tekrar o aşkı, tutkuyu hissedişini görseydik de benim çok hoşuma giderdi. Bu iki hikaye arka da benim çok hoşuma giderdi ama bu dizide işte maalesef ki tamamlanmamış, tam gösterilmemiş bir hikaye olarak kaldı Francesca'nın hikayesi. Keşke böyle olmasaydı diyorum. Keşke biz bir sezon Francesca izleseydik ki onun her türlü bu yaratıcıların söylediği queer keşif sürecini en ince detayına kadar, en Francesca ile empati kurabileceğimiz detayına kadar hissedebilseydik. Tabii ki ben bir hetero bir kadın olarak tabii ki bir queer karakterin ne hissettiğine, ne yaptığına yani %100 anlamlandıramasam, yani anlamlandırmamak demeyeyim ama onun kadar iyi bunu açıklayamam açıkçası ya da onun kadar iyi hissedemem. Ama galiba burada işte kendi kafamda da çelişiyor muyum diye hep düşündüğüm şey bu oluyor. Ben bir hetero kadın olduğum için mi bana öyle geliyor, yoksa queer olsaydım o zaman belki daha mı mantıklı gelirdi bazı şeyler. Bu da kendi kafamda düşündüğüm bir şey. Sizin düşüncelerinizi yorumlara yazın. Belki böyle beni de açar, bir şeyler olur, konuşuruz, bakarız. için de bunu söyleyebilirim. Bir sonraki sezon Eloise'in sezonu olacak. Sahnesinde sonunda finalde Eloise şey diyor, ya ben seviyorum ya düğünleri, en sevdiğim insanlar var burada diyor. Ve sonra da diyorum tabii yani hani davetli olarak en sevdiğim insanlar var diyor ya. Eloise'in de aslında komik bir replikle evliliğe de bakış açısı Hyacinth'la birlikte bir tık onun da değişmiş ve daha olumlu, daha
ılımlı bir yerden bakıyor evliliğe de. O da hoşuma gitti. Eloise'in hikayesini izleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım Eloise'in hikayesini izlemek için. Çünkü Eloise aralarında en aşka, toplumun kadınlara dayattığı rollere en aykırı karakter olarak nasıl aşık olacağını, karşısındaki karakterin nasıl olacağını zaten biliyorum. Kitabını okudum. Ama bunu nasıl yansıtacaklarını merak ediyorum. Çünkü dizinin her zaman o olan aşka bir katman getirdiğini düşünüyorum Bridgerton'da. Yani ben öyle çok kitap yanlısı bir taraftan bakmıyorum açıkçası gene de. Yani kitaptan değişimleri sevdiğim yönleri de var. Çok katman eklediği yerler de var. Mesela kitapta okurken hissetmediğim kadar çok bir politize bir durum hissettim bu sezon. Gerçekten de o hiyerarşik toplumdaki roller, işte bir hizmetçiye aşık olamamak, o toplum lafı altındaki o öfke Benedik'in çok benim öfkemle örtüştü. Yani kendi öfkemi gördüm, anlatabiliyor muyum? Yani hani bu Francesca'nın işte hamile mi değil mi kontrolünde yanında annesi ve kız kardeşiyle o an sahnesinde de çok duygulandım. Ve işte bu toplum adı altında insanlara dayatılan o rollerin, o sıkışmışlığın öfkesi bana çok geçti bu sezon. Ben çok duygusal ve kafası karışık bitirdim bu sezonu. Çok sorguladım gene. Ya diyeceksiniz ki belki Bridgerton böyle bir yani female gaze olan her dizi filmde olduğu gibi bu dizide de çok fazla şöyle yorum var. Guilty pleasure'ım Bridgerton. İşte bunu izliyorum, utanmamam lazım ama ben Bridgerton'ı çok seviyorum falan. Hayır ya, bu algıları gerçekten kırmamız lazım. Bridgerton'ın o utanılacakmış gibi bir şey gibi satılmasının belli insanlar, belli eril zihniyetteki insanların en büyük sebebi kadın gözünden anlatıyor olması. Biz bunu bir erkek gözünden Bridgerton'ı izliyor olsaydık ne olurdu biliyor musunuz? İzlenme rekorları kıran, kimsenin bundan utanmadığı, erkeklerin bağıra bağıra konuştuğu, bununla gurur duyduğu bir dizi film, aşırı bir dizi olurdu yani. Böyle ama bir kadınların sevdiği ya da kadın ya da eril zihniyette olmayan insanların sevdiği bir dizi olunca, female gaze'den bakılan bir dizi olduğunda, çekilen bir dizi olduğunda nedense bu guilty pleasure konumuna konuluyor bazı izleyiciler tarafından. Ama bu bazı izleyiciler tarafından oluyor. Ve bunu sosyal medyada öyle bir sesleri ağır ve höt için genel bir kalıp haline getiriyorlar. Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Bu bayağı Bridgerton prodüksiyonuyla, yazımıyla, karakterleriyle, hikayesiyle, oyunculuklarıyla çok kaliteli bir iş. Bu işi izleyip sevmeniz sizi guilty pleasure dizisi değil bu dizi. Bu dizide harbi büyük emek var. Harbi büyük prodüksiyon var. Çok büyük paralarla yapılıyorlar. Büyük emeklerle yapılıyorlar. Detaylıca düşünüyorlar bu diziyi yaparken. Bu dizi Culpa Mia değil. Bu dizi ne bileyim Love Me değil. Yani bu dizi full ana çiftin üzerinden dönen bir aşk hikayesi, ne hat anlatacağız ve ergenleri çekeceğiz dizisi değil ve ben bunun arkasında duruyorum. Bu dizi gerçekten karakter anlatan, dönem hikaye anlatan bir dizi. Toplumu anlatan bir dizi. O yüzden lütfen bu dizi hakkındaki bu düşünceleri saçma sapan insanların, eril zihniyetteki insanların düşüncelerini ciddiye almayın. O insanların düşüncelerini konuşmaya bile aslında gerek yok diyeceğim ama bizim de YouTube'da bir video çekiyorsam bunun da bahsetmem ve buradan canım kız kardeşlerime, benden küçük kardeşlerime, canlarıma bunlardan bahsedip onları bir tık daha bu konularda kendimce, haddimce farklı bir bakış açısına getirmek istiyorum. Umarım o olur, olmuştur. Bu videoyu sevmişsinizdir. Sizin de bekliyorum yorumlarınızı. Ya bu video çok fazla Benedict ve Sophie üzerinden bir video olmadı. Çünkü ben Benedict ve Sophie'nin zaten hikayesini birinci partta daha detaylıca eleştirdim. Bütün sahneleriyle eleştirdim derken inceledim. Bu part 2 bir tık daha genel anlamda bir bakış açım oldu diziye. Ve Sophie karakterlerinin genel zaten Sophie'nin ona hani şey demesi de dur, bunu söylemişken onu da geçeyim. Bu konudan da bahsetmek çok istiyorum. Sophie'nin Benedik'e dönüp beni öpmen niye bu kadar kolay biliyor musun? Hani neden bir lady'yi öpemiyorsun da beni öpebiliyorsun? Bana niye yani hani ona karşı bir centilmensen bana karşı neden bir centilmen olmuyorsun? Ya da bana metresim ol derken elimden bu dünyada varoluşumun bir
nedeni, yani varoluşumu sürdürebilmemi sağlayan o hizmetçilik işimi elimden almak istiyorsun. Yani benim kendi ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan o işi elimden almak istiyorsun. Yapmayacağım. O kadar güzel bir diyalog ki. Keşke işte bunu sevişmeden sonra önce görseydik. Yani bir dakika, bunu önce mi görüyorduk? Kafam karıştı. Biliyor muyum demek istediğim şeyi? Ne kadar güzel bir sahne ya. Of, ne güzel diyaloglar. Sevdiğiniz sahne hangisiydi? Yazsanıza yorumlara. Belki şimdi aklıma gelmemiş olabilir hemen. Ama sizden de duymak isterim. En sevdiğiniz sahneyi bekliyorum. Francesca Aksa hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Beni haklı buluyor musunuz? Benim düşündüğüm yerden mi düşünüyorsunuz? Yoksa bambaşka, tam tersi bir taraftan da bakıyor olabilirsiniz. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Tabii ki videoları devam edecek. Hani yeni sezonlarla birlikte çekmek istiyorum. Umarım hani hayatta bir şey olmazsa. Tabii daha 1 sene 2 sene bekleyeceğiz. 2 sene falan bekleriz büyük ihtimalle. Eloise için. Of, en sevmediğim şey şu dizi için 2 sezon beklemek ya. Neyse, evet, böyle. 4. sezon yorumlarım bu şekilde. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmayı, bu tarafı hiç sevmiyorum bu bölüm ya. Abone olmayı, Instagram, TikTok takip falan. İşte öyle yapın. Takip edin. Aşağıya bırakıyorum. Oralarda daha önceden yorumlarımı görebilirsiniz. Çünkü genelde yazarak hemen story'den paylaşıyorum. Hızlıca ne yorum, hani nasıl yorumladığımı falan. Birkaç şey paylaşıyorum. Bunu da paylaşmıştım. Instagram'dan takip edenler zaten önceden görmüştür. Onlar VIP'lerim. İyi ki hani beni takip ediyorsunuz falan. Ne kadar samimiyetsiz oldu ya. Ama ne yapayım? Bu taraf bir tık beni geriyor. Bu part. Evet, bu video bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bridget'in aileciğim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.